Dünyanın ateşle aydınlandığı bir dönemdi. Makineler insan gücü ve buharla çalıştırılıyordu. İnsanoğlu binlerce yıl önce ateşi bulduktan sonra bunun kadar önemli başka bir buluşu daha keşfetmek üzereydi. Dünyayı değiştirecek bir buluş. Günümüz insanı için gecenin karanlığından kurtulmak bir düğmeye basmak kadar basit. Ama bundan yaklaşık 130 sene önce geceler zifiri karanlıktı. 1847 yılında Michigan'da doğan bir çocuk bunu değiştirecekti. Thomas Alva Edison. Çocukken çok meraklı biriydi. Söylenene göre bir keresinde tavukların yumurtaları üzerine oturmuş ve ne olacağını merak etmişti. Aslında o çocuk yaşta bile bir şeylerin nasıl olacağını merak eden, deneysel çalışmalar yapan biriydi. İlerleyen yaşlarda günlerini kitap okuyarak, araştırarak, kimya deneyleri yaparak geçiren biri haline gelmişti. 1862'de 15 yaşındayken ailesine maddi yardımda bulunmak için telgraf operatörü olarak ilk işine başladı. Kulakları ona özgü bir hastalık yüzünden az duymaya başlamıştı. Bu onu daha da içine kapanık ama işine konsantre biri haline getirmişti. Telgraflar üzerinde çalışmaya başladı, inceledi, araştırdı, adeta telgrafı yedi yuttu. Onu nasıl daha iyi hale getirebileceğini düşünmeye başladı. Thomas Edison'ın ilk patentli buluşu oyları daha hızlı sayabilen oy kaydedici bir makine olmuştu. Ama bu nedense politikacılar tarafından sevilmedi ve rağbet görmedi. Edison vazgeçmedi ve ikinci patentli buluşu olan yazıcılı telgrafı geliştirdi. Bu ona bir servet kazandırdı. Bu servetini 1876'da 29 yaşında bir fabrika açarak değerlendirdi. Bu yeni buluşların yapılmasını sağlayan bir fabrikaydı. İçerisindeki laboratuvarda birçok uzman çalışıyordu. Çoğu kişinin ömrünü geçireceği parayla o daha fazla buluş yapmak için yatırım yapmıştı. Bu laboratuvarda ne buluş yapılırsa yapılsın Edison patenti alacaktı. Onlarla bu konuda anlaşmıştı. Ve bu kimine göre zekice, kimine göre ise uyanıkça bir tutumdu. Neredeyse her ay büyük bir buluş gerçekleşiyordu. Ama en önemli buluşu 30'lu yaşlarının başlangıcında gerçekleşti. O dönemde evler gaz lambalarıyla aydınlatılıyordu. Ama bunun birçok dezavantajı vardı. Evler is kokuyor, yangın tehlikeleri yaşanıyor ve sürekli bunun kontrolü gerekiyordu. Ama bu değişmek üzereydi. Edison elektrik kablolarını birkaç santim uzaklıkta yan yana koyarak basit bir düzenek kurdu. Bu ikisi arasında elektriğe tepki verip ışık saçabilecek bir cisim koymak istiyordu. Elektrik ile ısınıp ışık yayabilecek bu sistem için birçok deney yaptı. Amaçlanan şey aradaki maddenin hem ışık yayması ve bunu uzun süre yapabilmesiydi. Bunun için bakır bir tel kullandı. Evet, ışık saçıyordu ama çok kısa bir süre için. Birçok farklı şeyle deneme yaptı ama yine olmuyordu. Daha kalın bir tel kullandı ama bu sefer yeterince ışık saçamıyordu. Belki de yüzlerce şey denemişti ama olmuyordu. Sonra 0,7 ucu kalınlığında bir karbon kullandı. Bildiğiniz uçlu kalemlerdeki gibi. Sonuç inanılmazdı. 1879'da 10.000'den fazla filamen denemesi sonucunda başarmıştı. Isıya rağmen halen kopmamıştı. 1-2 saat daha dayansa harika olurdu. 1 saat, ardından 2 saat ve 3 saat. Sevinçten saç baş yolmaya başlamışlardı. Hala parlıyordu. 7 saat ve 8 saat. Gözlerini o parlayan şeyden alamıyorlardı. Sonra saymayı bıraktılar. 13,5 saat sonra çatlamıştı. Ve Edison arkadaşlarına dönüp şöyle dedi: "Dünya artık asla eskisi gibi olmayacak." O dönemlerde bir yandan Graham Bell ve arkadaşı Charles Sumner sesi uzaklara iletebilecek bir cihaz üzerinde çalışıyordu. Ve 1880'de bunu icat etmeyi başardılar. Telefonu. Edison bundan çok etkilenmişti ve kafasında yüzlerce düşünce oluştu. Bu sesi çok daha uzaktakilere nasıl dinletebilirim düşüncesiydi bu. Bunu başarmanın tek yolu sesi muhafaza edebilmekti. Yani kaydetmek. Böylece bir sesi dünyanın öbür ucuna bile götürebilirdin. Her şey güzel giderken Edison'ın eşi Mary 1884 Ağustos'unda erken yaşta hayatını kaybetmişti. Ölümüne aşırı dozda morfinin neden olduğu söylendi.
Bu Edison'ı oldukça yaralamıştı. Bir süre kalabalıklar içerisindeki yalnız biri gibiydi. Fakat Edison geçen yıllar içerisinde kendini buluşlara adamaya devam etti. Graham Bell'in icadını başka bir boyuta getirmeyi düşünüyordu. Bir konuşmayı kaydedebilmek. Sadece bunun nasıl olacağını düşünüyordu. Birçok deney yaptıktan sonra eski Yunanca'da ses yazarı anlamına gelen fonograf adını verdiği makinenin eskizleri ortaya çıkmaya başlamıştı. 1887 yılına gelindiğinde nihayet buluşunu tamamlamıştı. Bu bir ses kaydediciydi. Edison fonografın kolunu çevirdi ve mırıldanmaya başladı. Mary had a little lamb its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went the lamb was sure to go. Bunun bir diğer adı ise gramofon. Plak, sesi muhafaza eden araç. Gramofonsa plağı işleyip sese çeviren cihaz. Hello, hello, hello. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, its lamb was sure to go. Reposition. Horn back. Let's see what we can hear. Hello, hello, hello. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Edison kayıtları kalay folyo üzerine yapmıştı ve ses yalnızca bir kez tekrarlanabilirdi. Yine de Edison'ın bu makinesi anında sansasyon yarattı. Geniş çapta ilgi çekti ve basında yer aldı. Edison bunu kutlamak için tarihe bir ses kaydı bıraktı. I think it is the most wonderful thing that I have ever experienced, and I congratulate you with all my heart on this wonderful discovery. İcadıyla ilgili ilk heyecanının ardından Edison, elektrik ampulünü daha da geliştirmek için konuşan makinesi üzerinde çalışmayı bıraktı. Graham Bell bu keşfin üzerine üzüntülü bir şekilde "Bu icadın parmaklarımın arasından kayıp gitmesine resmen izin verdim," demişti. Edison ışık saçan bir ampul icat etmeyi başarmıştı. Sırada bunu şehirlerde kullanabilmek vardı. Sokakları yıkmak ve yer altından elektrik akımını geçirmek gerekiyordu. 1888 tarihli gazetede şöyle yazıyordu: New York şehrini yakında elektrik ışığı aydınlatacak. 4 Eylül'de Pearl Caddesi'ndeki elektrik ışıkları açıldı ve yüzlerce lamba ışıldamaya başlamıştı. Bu sırada George Westinghouse bir elektrik şirketi kurmuş ve "Ben bunu daha iyi hale getirebilirim," diyerek çalışmalara başlamıştı. Avrupa'da yeni geliştirilen, doğru akıma alternatif olan bir sistemle ilerlemek istiyordu. Edison doğru akımı yani DC'yi kullanıyordu. Savunduğu akım tek bir hat üzerinden sadece ileriye doğru sürükleniyordu ve 2 kilometreden öteye geçemiyordu. Bir sürü kablo gömmek ve her iki caddede bir jeneratör kullanmak gerekiyordu. Evet, belki daha güvenilirdi ama sürdürülebilir değildi. Westinghouse ve Nikola Tesla'nın birlikte yürüttüğü alternatif akım yani AC ise voltajı değiştirilebilen ve yönü ileri ve geri gidebilen bir sistemdi. Çok daha ucuzdu, üstelik tek bir noktadan kilometrelerce öteye gidip o bölgeyi aydınlatabilirdi. Tek sorun alternatif akımın insanlar için ölümcül olabileceğiydi ve Edison bu sorunun üzerine gitti. Edison aslında doğru akımın sürdürülebilir olmadığını biliyordu ama tüm yatırımını buna yapmıştı. Oldukça inatçıydı da. Tesla kendi alternatif akımını tanıtıyor ve bu akım herkesi etkiliyordu. Anlattıkları tamamen geleceği yansıtıyordu. İşler Edison için tersine dönmeden bir şeyler yapmalıydı. Edison bu ölümcül akımı insanlara göstermek için bir fili alternatif akım düzenine bağladı ve fil saniyeler içerisinde hayatını kaybetti. Yetmedi, bunu bir at üzerinde gösterdi. Edison bu gösterileri farklı birçok yerde denedi ve insanları alternatif akıma karşı doldurdu. Alternatif akımın yıkıcı etkisini gösteren birçok broşür dağıttı ve kampanyalar düzenledi. Arkadaşları Edison'ı uyarmıştı ve alternatif akımın çok daha iyi ve sürdürülebilir olduğunu söylemişti. Ona "Artık alternatif akımın iyi olduğunu kabul et. Westinghouse şirketiyle birleşelim," dediler. Fakat o, dediğim gibi, inatçıydı ve bunu kabul etmedi. Yanlış bir teknolojiyi kendi çıkarları için destekliyordu. Kendini bu noktada zirvede görüyordu ve gururuna yediremiyordu. Bu dünyayı ben yarattım havalarındaydı. Westinghouse şirketi alternatif akımı kullanmaya başlamıştı ve yol boyunca bunu taşıyan direkler dikmişti. Chicago Dünya Fuarı'nda büyük bir şov hazırlamışlardı ve ışıklar açıldığında herkes büyülenmişti. Alternatif akım artık savaşı kazanmıştı. Edison kaybetmişti.
25 Şubat 1888'de Muybridge bir cam diskin kenarı etrafına çizilen sıralı görüntüleri yansıtan ve hareket yanılsaması yaratan bir cihaz olan zobrakiskopu gösterdiği bir konferans verdi. Bu farklı fotoğraflar içeren bir cihazdı ve döndürülmeye başlandığında sanki hareket ediyor izlenimi veriyordu. Edison onunla bir toplantı yaptı. Benim fonografımı sizin makinenizle birleştirmeliyiz dedi. Yani ses ve görüntü bir arada olsun istedi. Sonra ben bunu tek başıma yaparım dedi ve birkaç ay sonra kinetograf adı verilen bir cihaz için patent başvurusu hazırladı. Diğer bir adı kinetoskop olan bu cihazı tamamlamıştı. Edison'ın ilk konusu olan filminin adıysa Hapşırıktı. Bir adam hapşırırken kayda alınmıştı. Bu 2 saniyelik film haklarının korunması adına Londra Kütüphanesi'ne verildi. İlerleyen günlerde birçok film kayda alındı. Uçan kuşlar, yürüyen bir adam, at üzerindeki kadın ve ip atlayan kız gibi duran görüntülerden oluşan birçok kısa film. Edison Company'nin geniş kataloğunda birçok hareketli görüntü vardı ve gözetleme deliğinden bakılan bir cihaz yapıp bu filmleri bilet karşılığında halka izletiyordu. Bunu bile ticarete çevirmişti. 1895'in başlarında Fransız mucitler Auguste ve Louis Lumière projeksiyon sistemini icat edip Paris'te ilk sinema filmini gösterime sundu. Böylece ilk sinema filmi, hatta ilk sinema yönetmeni ve yapımcı doğmuştu. 1896'da Edison tarafından Niagara Şelalesi'nin dünyadaki ilk videosu çekildi. Oldukça ironik bulduğum şey ise Tesla'nın alternatif akımla Niagara Şelalesi'nde dünyanın ilk hidroelektrik santralini kurması ve Edison'ın burayı kayda almasıydı. Geçmişe bakılırsa birileri bir şeyleri buluyor ve Edison onların başarılarına, buldukları şeye ufak dokunuşlar yapıp patentini alıyordu. Hatta Family Guy çizgi dizisinde bu konuya güzel bir gönderme yapılmıştı. What's that? What's that thing you're working on? It's a light bulb, and A light bulb. I invented that. Me. I'm Thomas Edison. What are you working on? it's a phonograph. Phonograph. I knew that because I invented it. Ampulün basit halini Humphrey Davy icat etmiş, Joseph Swain günümüz ampulünün ilk örneğini yapmış, fonografı Emil Berliner, kinetoskopu Louis Le Prince keşfetmişti. Tesla'ya yaptıklarından bahsetmiyorum bile. Edison'a hırsız demek pek doğru olmaz ama büyük bir kurnazdı diyebilirim. Kendi laboratuvarındaki onlarca insanın yaptığı buluşları bile tarihe kendi buluşu olarak geçiren biri için az bile. Edison 1926 yılında 79 yaşındayken emekli olur. Emekli olduğunda kendi adına kayıtlı 1000'den fazla patenti vardı. Artık kısmen de olsa sakin bir hayat yaşıyordu ve neredeyse tamamen sağır olmuştu. Ekim 1931'de Thomas Alva Edison hayata gözlerini yumdu. 50.000'den fazla insan saygılarını sunmak için onun cenazesinde bulundu. Başkan Hoover'ın talebi üzerine ülkenin dört bir yanında ışıklar kapatıldı. O gün karanlık sanki Edison'a saygı duyuyordu. Dünya değişiyordu, değişecekti de ve buna hazırdı. Karanlık aydınlığa kavuşmuştu. Thomas Edison akım savaşını kaybettikten sonra fonograf ve kısa filmler üzerinde ilerledi. Birçok insanın buluşu Thomas Edison'ın isminin gerisinde kalmıştır ve tarihte yer edinememiştir. Dünyadaki en fazla buluş Tesla ve Edison'ın döneminde gerçekleşti. Edison'ın mottosu "Satamayacağım hiçbir şeyi icat etmem" olmuştu.